Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kağıt ipten portföy çanta çalışacağız. Yapımını Instagram sayfamda kısa bir videoda paylaşmıştım. Çok fazla istek olduğu için detaylı video adına YouTube kanalımda da detaylı videosunu sizlerle paylaşacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz kağıt ipimiz, çile halinde satılan herhangi bir markası olmayan bir ip benimkisi. Çile halinde alıyorum ve yumak haline getiriyorum. Kağıt ipimde yumuşatma işlemi uygulamıyorum. 4 milimlik tığım var. Bunun dışında astar dikecekseniz astarlı kumaş ve fermuarınız gerekiyor. Biz şimdi yapımına beraber başlayalım. Kağıt ipimizle ilk önce zincir atarak başlayacağız. Portföy çantamı yapıyorken toplamda 52 tane zincir atıyorum arkadaşlar. Hemen zincirimizi atıyoruz. 52 tane zincirimizi çektik. 52 zincirimizi çektikten sonra arkadaşlar bu zincir üzerine sık iğne yapmaya başlıyoruz. İlk olarak ilk sık iğnemizi atlıyoruz. İkinci sık iğnemize batarak sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. İlk zincirimizi atladık. İkinciye batarak bütün zincirlerimize sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ta ki sıramızın sonunda son bir tane zincir kalana kadar her birine birer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Son zincirime kadar sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar şöyle. Son zincirimde dönüşü sağlamak için aynı noktaya 3 kere sık iğne yapacağım. 3 tane sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü de yaptım. Aynı zincirin içine 3 tane sık iğnemi yaptım. Böylelikle dönüşü sağladım. Şimdi bu tarafa da yine her birine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Sıra başında bu üçlü sık iğneyi de yapacağız. Oradaki dönüşü sağlamak adına. Sonra sık iğne sıramız bitecek ve artık modeli kurmaya geçeceğiz. Böyle sık iğne ile başlayıp bir sıra sonra modeli kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar ördüm arkadaşlar. Bakın sıra başına şu atladığımız bir tane zincir vardı. Örmeden direkt ikinci zincirimize sık iğne batmıştık ya, bu ilk atladığımız zincirin içine şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Buradaki dönüşü dediğim gibi sağlasın diye. 1 2 ve 3. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp böyle sırayı kapatıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Model kurulumuna başlıyoruz. Model kurulumumuzun ilk sırası arkadaşlar bu. 3 zincir çekerek başlayacağız her zaman. 3 zincirimizi çektikten sonra yine ilk zincirimizi örmüyoruz. Bakın ipte dolamıyoruz. İkinci zincirimize direkt batıp bir tane ilmek çıkarıyoruz. Sonraki üçüncü zincirimize yani batıp bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. 2 tane biz ilmek çıkardık. Tığdaki ilmekle beraber 3 oldu. Daha sonra bu 3 zincirin direkt dibine batıp bir tane ilmek. İlk ilmeğimiz dahil 4. Yanındakine 5. Ondan sonrakine 6. Toplamda 6 ilmeğe ulaştıktan sonra hepsini ip alıp tek seferde tığdan çıkarıyorum. Ve daha sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk başlarken 3 zincirle başladık. Bundan sonra modele devam ediyoruz. Bu yaptığımız bir zincirlik kısma, şu görünen boşluğa bir tane batıp ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra şu ilk ilmeğimiz bakın bizim. Bu yıldızımızın görünen ilmeği. Onun bakın bu şekilde şöyle de batabilirsiniz. Kolayınıza böyle gelirse. Ya da direkt arka kanadına. Şöyle göstereyim. Bu şekilde, şu şekilde geliyor ya arkadaşlar. Arka kanadına batarsanız daha fosur fosur durur. İkinci ilmeği çıkardık. Hemen modelin en sonda batmış olduğu sık iğneye batıp dördüncü, ilk ilmek dahil 4 oldu. Yanında 5 ve 6. Toplamda 6 ilmek olacak tığda her zaman.
Tığdan çıkardık, bir zincir çektik. Tekrar ediyoruz. Boşluğa bu bir zincir çektiğimizde oluşan bu yuvarlağın içine batıp bir tane ilmek. Daha sonra şu görünen ilmeğin arka kanadına batıp bir ilmek. Daha önce batırılmış olan sık iğneye batıp bir ilmek. Yanındaki iki sık iğneye batıp birer tane ilmek. 1 toplamda yine 6. Hepsini çıkar, bir tane zincir çek. Tekrar göstereyim. Boşluğa batıyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz. Alttaki yıldızımızın görünen ilmeğinin böyle tamamına da batıp çıkarabilirsiniz. Benim arkadan battığım gibi zor gelirse size, ya da benim gibi şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şu ilmeğin şu arkada görünen kanadına batıp bir ilmek. Aynı ilmeğin dibine batıp bir ilmek daha ve yanındaki iki tane boşta olan sık iğneye batıp birer tane ilmek. 6 ilmek oldu ve hepsini topluyoruz. Bu sıra tamamen bu şekilde devam ediyor. Bu bizim modelimizin ilk sırası. Bundan sonra bir ikinci sırası var. Model 2 sıradan oluşuyor. Aralarda bir de ilmek kaydırma yapıyoruz. Modelin kurulumu tamamen 2 sıradan oluşacak. Bu bizim ilk sıramız. Çok hızlı ilerliyor. Eliniz bir kere alışsın. Ondan sonra hızlıca yapabileceğiniz, çok rahatlıkla örebileceğiniz çok da güzel bir model oluyor. Yıldız modelin birçok çeşidi var arkadaşlar. Çeşit değişik versiyonlarda örülebiliyor değişik tekniklerle. Dediğim gibi Instagram sayfamda çokça ilgi gördü ve küçük videom yeterli gelmeyip detaylı video istediği için arkadaşlarımız, ben de böyle bir tam anlatımlı video size paylaşmak istedim. Umarım sizler için anlaşılır olur. Ben şimdi bu ilk sıramı bitireceğim. Sonra size ikinci sırayı, daha sonra da üçüncü sırada yaptığım ilmek kaydırmayı göstereceğim. Verdiğim ölçülerde yaparsanız kılaç çantanızın genişliği 30, uzunluğu da 20 santim olacaktır. Buna da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben şimdi sıramı bitip devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bitirme kısmını sizlere göstermek istedim. Son yıldızımı yapacağım ve sonra sırayı kapatacağım. 1, 2, 3, ilk ilmek hariç 3, 4 ve 5. İlk ilmekle beraber yine 6 tane oldu. Hepsini tek seferde yine topluyorum. Şimdi zincir atmıyorum. Şurada ilk yapmış olduğum modelin hemen şu kanadına, şu görmüş olduğunuz yıldız kanadına batıp sırayı bu şekilde kapatacağım. Tabii bu ilk sıra olduğu için kapatırken zorladım. Ama bakın bu şekilde kapattığımda bağlantı noktam çok fazla belli olmayacak. Bütün bu ilk sıralarda, modeli kurduğum bu ilk sıralarda kapatıyorken hep bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıram için 2 tane zincir atıyorum. İpimi doluyorum. Bu sırada sadece şu tepeciklerde birer zincir olarak yapmış olduğumuz yuvarlak kısımlarla çalışacağız. İpimi doladım. Bu görmüş olduğunuz kanatlara hiçbir işlem yapmıyoruz. Ortaya bu yuvarlaklara 2 tane yarım trabzan yapacağız. İp doluyorum. Batırıyorum. İlmek çıkarıyorum. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bu benim yarım trabzanım. İp doladım. Kanadı atladım. Orta noktaya battım. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde topladım.
Aynı noktaya 2 tane yapıyorum. Bu sıram da bu şekilde bitiyor. Yıldızın üst kısmını yapmış oluyorum. Bir zincir olarak yapmış olduğum, oluşturulmuş olan bu yuvarlak kısımlara 2'şer tane yarım trabzan yapıp ikinci sırayı bitireceğim. Bu sıra tabii daha hızlı ilerleyecek böylelikle. Üçüncü sıramda yarım trabzan ilmek kaydırma yapacağım ve sonra tekrar modelin birinci sırası, ikinci sırası ve tekrar ilmek kaydırma. Bu şekilde ilerleyecek. Model sadece bu 2 sıradan oluşuyor dediğim gibi. Ben şimdi bitireyim sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımı, sonra devam edelim. Bu sıramda da arkadaşlar ördüm, yine sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şöyle gösterecek olursam yıldız modelim oluştu. Şimdi sıramı artık bitirebilirim. Sondaki noktama da zincir çekmeden direkt batmıştık. Ama burada da bir boşluk oluşuyor zaten battığımız için. Aynı yere, buraya da yani 2 tane yarım trabzanımı yaptım. Zincire değil, ilk yaptığım, niye bu tarafa gittiysem, zincire değil, ilk yaptığım sık iğnenin, trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıp sırayı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Ben modeller arasına şimdi bu benim modelim bitti. İkinci modeli çıkmadan önce modeller arasına ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sıra. İlmek kaydırmayı bilmeyenleriniz için göstermiş olayım. Bütün şu görmüş olan tepeciklerime, sık iğne tepelerime bir kere ilmek almadan, ip dolamadan batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Çıkardım bu ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk ilmeğin içinden geçiriyorum. Buna biz ilmek kaydırma diyoruz. Sıraları kapatırken de zaten bu şekilde kapatıyoruz biliyorsunuz. Ben bu şekilde bir sıra ilmek kaydırma yapıyorum. Çok fazla ipimi sıkmadan örüyorum. Şu görüntü olsun istiyorum. Sıramın sonuna kadar hepsine ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi bu sırayı da kapatıp artık modeli tekrar kurmaya başlayacağım. İlmek kaydırmamı bitirdikten sonra ilk ilmek kaydırmamın arkasındaki, bakın. Şimdi ilmek kaydırmalara batmayacağız. Şu arkada kalan, şöyle yakından göstereyim. Böyle baktığımızda bunlar bizim ilmek kaydırmamız. Bunlara batmayacağız. Bu arkada kalan zincirlere batacağız. Hemen ilkine batıp önce bir sırayı kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 modelin ilk sırasını kuruyorum. İlkini atladım. İkinciye batıp ilmek çıkardım. Üçüncü zincire batıp ilmek çıkardım. Aynı 3 tane zinciri çektiğim noktaya batıp bir tane daha ilmek, 3 oldu. Dediğim gibi ilmek kaydırmalara değil, arkada görünen şu tepeciklere, sık iğnelere 4 ve yanındakine 5. Bu kısmı da size göstermiş olayım. Yani nereye battığımızı göstermiş olayım. Çünkü ilmek kaydırma olduğu için kafa karışıklığı olmasın. Bakın şunlara. Bunlar kalıyor. Onlar bizim görsel süsümüz. Zaten böyle baktığınızda kalınca şunlara batacağız. Bunlar süs. Bunlar batacağımız noktalar. 3, bakın 4 ve yine 5. İlk ilmek dahil 6 olmuş oldu.
1 2 dibine 3, yanındaki 2 sık iğneden de birer tane 4, onun yanındakinden 5. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Sonra ikinci sıramı yarım trabzan sıramı yapacağım. Sonra yine ilmek kaydırma. Yine aynı şekilde tekrar ederek istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. İstediğim uzunluktan kastettiğim, ben kaç sıra yapacağımı da söyleyeyim. Şunu bitireyim. Şimdi bu benim şu görmüş olduğunuz 3 sıra, bu görmüş olduğunuz 3 sıra benim ilk sıram. Aynı bu şekilde bu motiften toplamda 7 tane olacak. Yani bunun üzerine ben 6 sıra daha model kuracağım. Ondan sonra da sık iğne yapıp çantayı bitireceğim. Bitirme kısmını zaten göstereceğim. Ben şimdi öreyim. İstediğim uzunluğa gelince size tekrar göstereyim. Şu kısmı bir kere daha göstereyim. İki, dibine 3. Dediğim gibi sakın karışmasın. Bunlara batmayacağız. Bu görünen tepeciklere 4, 5, ilk ilmek dahil yine 6 oldu. Hepsini tek seferde tığdan çıkaracağız. Bu şekilde. Söylediğim gibi şimdi ben ve sizler aynı şekilde sıraları tekrar ede istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi ben ördüm istediğim uzunluğa gelene kadar. 7 sıra dedim ama 6 sıra 20 santimlik yükseklik için yeterli oluyor. Tekrar beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra motifi uyguladım. Modeli uyguladım. Şimdi ağız kısmı için bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Daha sonra o bir sıranın üzerine modeli bitirdikten sonra onu da belirteyim. Şu aradaki ilmek kaydırmayı yine yaptım. Şimdi üzerine bir sıra sık iğne yapacağım. O bir sıra sık iğneden sonra bir kere daha ilmek kaydırma yapacağım. Ve daha sonra ipimi kesip gizleyeceğim. Çantam bitmiş olacak. Bir zincir çekerek tekrar bütün sık iğnelerime birer tane batıp bir sıra sık iğne sıramı yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ebatlarda benim verdiğim sayılarla yaparsanız, kağıt iple yaparsanız ve benim verdiğim sayılarla yaparsanız genişliği 30, yüksekliği de 20 santim oluyor. 30'a 21 çantanız olmuş oluyor. Astar videosu çok isteniyor çantalarla ilgili. Kısa bir astar videosu da İnşallah en kısa zamanda çekip sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Evet, böyle bir sıra sık iğnemizi bu şekilde dönerek bütün çantamıza yapıyoruz. Bir sıra sık iğne gittikten sonra arkadaşlar şimdi üzerine dediğim gibi bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. Bir sıra ilmek kaydırmamdan sonra çantam artık bitmiş olacak. Daha sonra içine astarını, fermuarını dikebilirsiniz. Eğer astar dikmek sizler için zor geliyorsa astarlı fermuarlar var hazır satılan. Hazır astarlar var fermuarlı. Onlardan alıp direkt tığınıza da monte edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde atıyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Çantamın ağız kısmını bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çantamız artık hazır. Şimdi çantamızın sizlere bu elçik kısmını yani küçük tutma sapını nasıl yaptığımı göstereceğim.
Onun için şöyle bir aparat kullanıyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanmayıp direkt benim yaptığım gibi örüp çantaya da dikebilirsiniz. İlla bunun olmasına gerek yok. Bu tamamen görsel, süs amaçlı. Yoksa direkt elçiyi çantanıza da dikebilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. İpimi alıyorum arkadaşlar. Yine 4 milimlik tığımı alıyorum. Bunu çanta saplarında, kordon yapımlarında da aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Clutch çantalarınızda değerlendirebilirsiniz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. İkinci zincirime batıp her ilmek çıkardım. Her iki ilmeği de tek seferde çıkarıyorum. Çeviriyorum. Bakın şu kısma tekrar batacağım. Bakın burada şu görünen kısım. Çeviriyorum. Bu görünen kısmı batıp yine oradan ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Yine çeviriyorum. Buraya yine batıyorum. Her zaman bu kenarlarda görünenine batacağım. Şöyle. 2 ilmeği birden ilmeği çıkardım. 2 ilmeği birden örüyorum. Döndürüyorum. Bu şekilde batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkisini birden örüyorum. Hep döne döne gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. İlmeğimi çıkardım. İkisini birlikte ördüm. Çeviriyorum. Yandan biraz sık ördüm sanırım. Evet, yine batıyorum. Yine ilmek çıkarıyorum. Yine ikisini bir. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şu görünen kısma batıp ilmek çıkarıp istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Evet, ben şimdi 30 santim uzunluğuna gelene kadar ördüm. Artık bu benim için yeterli bir boyut. Daha sonra bu iki ucunu birleştiriyorum. Yine tığ yardımıyla şu ilk yaptığım zincirin uç kısmını da alıyorum ki onu da araya katıp gizlemiş olayım. Şöyle üstüne her iki ucu üst üste denk getirip üstüne sık iğne yaparak birleştirme işlemini sağlıyorum. Bu üçüncü sık iğnem oluyor şu an yaptığım. Bu ipi tekrar alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı 3 sık iğnenin üstüne dikeceğiz. Dikmek için bir parçamız olsun diye 1 2 3 bir kere daha sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz bir kere daha. Ben bu kısmı uzatacağım çünkü şunun içinden geçireceğim için şöyle geçirip buraya getirip dikeceğim. Ama siz direkt bu parçayı kullanmadan dikecekseniz 2 sıra sık iğne yaptıktan sonra çantanızın şöyle kenar kısmına tam şu dipteki ilmek kaydırmanın olduğu yerden şöyle kenar kısmına dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet, çantamız bu şekilde. Umarım sizler için
açıklayıcı ve yeterli bir anlatım olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.